Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantamızın tarifini anlatacağım. Hep beraber örelim. Bu güzel çantaların tarifinin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çantamıza 210 gram ip kullandım. Video başlarken, çantanın örmesine başlarken göstermiş olduğum ipten bu ikinci ipim. Bir tanesi bitti. Bu ikincisi. İkinciden 10 gram kadar kullandım. Çok gitmedi ikinci ipten. Sadece askımızı ördüm. Ve çantamızın bir sırasını, sonuncu sırasını ördüm. Evet, şimdi bu şekilde arkasını da göstereyim size. Evet, modelimizin yapılışını hep beraber örelim şimdi. Videonun sonunda ölçülerini bulabilirsiniz. Kaç santim olduğunu. Videonun sonunda hepsini söyledim. Şimdi bu güzel çantamızı örmeye başlayalım. Evet, çantamız için bu ipi kullandım arkadaşlar. Şimdi 2,5 milim kalınlığında polyester makrome ipimizin kalınlığı. %100 polipropilen yine. 200 gram ipimiz ve 225 metre. Şimdi bu ipten kaç tane kullandığımı çanta bittikten sonra videonun başında ya da videonun sonunda size söyleyeyim, ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim. Ayrıca açıklama kısmında da yazıyorum tığ numaramı ve ne kadar ip kullandığımı. Nosu 4 bu ipimizin. Evet, bu ipimizle örmeye başlayalım çantamızı. Evet, çantamızı örmeye 4 milim tığla başlıyoruz. 4 milim tığla ördüm ben. İpimizin kalınlığı 2,5 milim. Evet, bu şekilde bir halka oluşturalım ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde buraya ben 38 tane zincir çekeceğim. 38 tane zincirimizi çekip gelelim. Evet, 38 tane zincirimizi çekip geldik. Şimdi modelimiz 5 ve 5'in katlarından oluşuyor. 35 tane zincir bizim için yeterli. Burada 3 tane de fazlalık zincir yapıyorum dönmek için. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Birinci sıramız zincirimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayıyoruz ve 6. zincirimize bu şekilde batıyoruz ve bir ikili trabzan yapalım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. Bir zincir çekelim ve aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz ikili. Bu şekilde. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik ve bir tane ikili trabzan yaptık aynı boşluğa. Şimdi arada zincir falan yok. Üstüne dolayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimizden batalım. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapacağız önce. 1, aynı boşluğa. 2, aynı boşluğa. 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. Ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde modelimiz 1, 2, 3, 4, 5. zincirimize batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. 1, 2, 3, aynı boşluğa bir zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz. Şimdi yine burada 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayacağız. 5. zincirimize yine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı boşluğa bir tane zincir çekip bir tane de ikili trabzan yapacağız aynı boşluğa. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Zincirimizin sonuna kadar örüp gelelim. Evet, zincirlerimizin sonuna kadar 5'er zincir atlayarak modelimizi uygulayıp geldik hepsine.
Şimdi burada en sonda yine aynı modelimizi uyguladık. 1, 2, 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Bir tane daha ikili trabzan yaptık. Evet, üstüne dolayalım şimdi. Burada 1, 2 bu şekilde sonda kalan zincirimize batıp bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Bir tane zincir atladım. İkinciye yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve modelimizi çevirelim bu şekilde. Ve şimdi burada altta yapmış olduğumuz ikili trabzanı bu şekilde önden geçirerek tığımızı, bu ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde bir ikili trabzan yapalım buraya. Tekrar ipimizi dolayalım ve buradaki bir trabzandan sonra bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir tane zincirimizi çektik ve yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aynı model alttaki ama battığımız yer farklı. Zincire batmıştık altta. Evet, üstüne doladık. Şimdi burada 1, 2, 3 tane önümüzde ikili trabzan var. Bunları atlayacağız. Ve burada yapmış olduğumuz yine tekli trabzana bu şekilde önden tığımıza takalım. İlmeğimizi çıkaralım. Ve ikili trabzanımızı yapalım buraya. Ve şimdi burada oluşan alttaki sırada oluşmuş olan buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik ve aynı boşluğun içine bir tane de ikili trabzan yapıyoruz yine. Evet, modelimiz bu şekilde. Dolayalım. Önümüzdeki 3 tane trabzana atlıyoruz. Buradaki trabzana bu şekilde önden takarak tığımızı ilmek çıkarıp ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bu tek trabzanı ördüğümüz yanındaki boşluktan 3 tane trabzanımızı yapalım yine. 2, 3 ve bir zincirimizi çekelim. Ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzanımızı yapalım. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Bir trabzana bu şekilde önden batıyoruz. Buradaki boşluğa da aynı altta yaptığımız modeli uygulayacağız. Bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde örelim. Burada görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar modelimizi uyguladık. Şimdi burada dolayalım tığımıza. Yine burada bir trabzanımızı yaptıktan sonra bu alt sırada örmüş olduğumuz bu kenardaki zincirlerin en üstündeki zincirine batalım. Ve buraya bir ikili trabzan yapalım. 1, 2. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3 ve modelimizi çeviriyoruz. Artık bütün sıralar boyu aynı işlem. Buradaki tek trabzanımıza bu şekilde önden batıyoruz. Ve bu ilmeğimizi çıkarıp buraya ikili trabzanımızı yapalım. Ve daha sonra bu tek trabzanımızdan sonra bir tane zincir boşluğu var burada. Oraya 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi dolayalım tığımıza. Ve yine önümüzdeki trabzanları atlıyoruz. Ve buradaki bir tek yaptığımız ikili trabzana batıp yine bir ikili trabzan yapalım. Ve daha sonra buradaki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yapıp 1,
2, 3. Bir tane zincirimizi çekelim. Ve buradaki aynı boşluğa yine bir tane de tek trabzan yapıyoruz. 1. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Önde de arkada da değişen bir şey yok. Her sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi buradaki boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip bir tane de tekli trabzan yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örüyoruz. Yine bu trabzandan takıyoruz. Bunun içine 3 tane tek trabzan, bir zincir, bir tek trabzan yapıyoruz. Ve daha sonra bu kenarda çekmiş olduğumuz bir dönerken çektiğimiz 1 2 3 tane zincir vardı. Bu zincirin yine en üstündekine bir tane ikili trabzan yapacağız burada. Modelimizi uyguladıktan sonra. Ve yine 1 2 3 tane zincir çekip döneceğiz. Döndükten sonra yine buradaki ikili trabzanımıza bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki boşluğumuzda yine modelimizi uygulayacağız. Daha sonra buradaki tekli trabzanımıza takacağız. Ve buradaki boşluğa modelimizi uygulayacağız. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bir terste, bir düzde, bir terste, bir düzde olacak şekilde. İstediğimiz boya ulaşana kadar öreceğiz. Ben ördükten sonra kaç santim olduğunu eninin boyunun tekrar size söyleyeceğim. Evet, bu şekilde dümdüz parçamızı örelim, gelelim. Evet, ben parçamızı örüp geldim. Bu şekilde buradan başlamıştık. Ve bu şekilde gide gele örüp geldim. Şimdi parçamızın eni kaç santim ona bakayım. Onu ölçelim. Evet, bu şekilde parçamızın eni 19 santim oldu. 19 santim. Parçamızın uzunluğu da eninin 3 katı uzunluğunda olacak. Tam denk gelmesi için katlarken çantamızı. Evet, uzunluğunu ölçelim şimdi. Şu şekilde başlıyoruz ölçmeye. Evet, 56 santim uzunluğu da. Evet, 56-57 santim aşağı yukarı. Şimdi burada önünün denk geldiği yere biterken de ön sıranın denk gelmesine dikkat ettim. Evet, parçamız bu şekilde. Yani 57 santim uzunluğu var, 19 santim eni var. Şimdi bu enden biraz küçük mini bir çanta oldu. Siz daha büyük isterseniz başlarken arttırabilirsiniz bu sayıları. Daha enli yapmak isterseniz çantayı. Şimdi bu iki kenarının önü olduğu için ben ters yüzünü çevireyim. Bu şekilde üste gelecek olan yeri nasıl katladığımı göstereyim. Bu köşeyi bu alta doğru katlıyoruz, kıvırıyoruz. Ve diğer köşeyi de bu şekilde üste doğru kıvırıyoruz. Tam köşeye denk gelsin burası da. Bu şekilde katlıyoruz. Ve bu kenarını elimizle tutup diğer kenara doğru kıvırıyoruz. Şimdi bu arada kalan yerleri dikeceğiz, birleştireceğiz. Tersini de, önünü de. Evet, ben şimdi nasıl diktiğimizi size anlatayım. Şimdi burada en son yapmış olduğumuz trabzanın üstünden bu kenardaki bu şekilde iğnemizi geçirelim. Diktiğimiz yer çantamızın ters yüzü. Ön yüzünden dikmiyorum. Biraz fazla bırakalım. Bunu daha sonra bunun içinden yürütürüz modelimizi. Şimdi bu ipimizi burada bir içinden geçirerek halkanın düğümleyelim. Bu ipimizi yürüteceğiz daha sonra. Şimdi bu köşeyi tam ayarlayalım burada. Tam denk gelsin köşe. Aynı şekilde burası da.
Ve karşısına dek gelen, böyle düzlediğimiz zaman karşısına dek gelen yerden iğnemizi geçireceğiz. Şimdi burada kenardaki trabzanın köşesine dek getirdiğimiz için modelimizin, burada da yine aynı yere dek getirmeye çalışalım. Çok da fark etmiyor gelen yer. Zaten farklı yüzü dek geldiği için bunu daha sonra içinden yürütürüz. Şimdi burada bu şekilde kenardaki trabzanlarımızın içinden batmayalım. Bir tanesini tutturalım. Bir halkayı tutturalım. Ve karşısına dek gelen yerden de yine bu şekilde 2 tanesini ya da bir tanesini, hangisi dek gelirse karşıya, o şekilde tutturalım. Bu şekilde hepsine battığımız zaman buralarda boşluklar, delikler çok görünüyor. Onun için ben hepsine de sadece bir ilmek tutturuyorum ya da 2 ilmek. Hepsini bir tutturmuyorum. Çok boşluk kalmasın diye. Nasıl daha güzel görünecekse siz de ayarlayın. Bu başlangıç ipini de içinden yürütebiliriz. Ya da daha sonra da kaybedebiliriz. Evet, bu şekilde şimdi alttaki trabzana geçtik ya da zincir, hangisi denk geldiyse karşısına dek gelen yerde de aynı şekilde. Siz tığla daha kolay birleştiririm diyorsanız tığla da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde anlatayım size. Sadece bu iki kenarın, yani dikilmesi ya da tığla birleştirilmesi gerektiğini anlatmak için. İster siz tığla yapın, ister iğneyle, kendinize göre ayarlayın. Fark etmiyor. Bu şekilde tam hepsini aldırmadan 1-2 ilmek tutturarak dikelim köşeye kadar. Daha önce kağıt iple de örmüştüm bir katlamalı çanta. Oradaki gibi aynı dikiş. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Bu model değildi, farklı bir modeldi. Evet, bu şekilde dikeceğiz köşeye kadar. Bu ilmeklerin birer tanesinden bu şekilde tutturarak karşılıklı dikeceğiz. Ve önden de bu şekilde görünüyor dikişimiz. Aynı bu şekilde diğer kenarı da bu yüze, arka yüzünü dikeceğimiz zaman da yine burayı da aynı şekilde buradan köşeden tutturup ipimize ve böyle ayarlayınca karşısına dek gelen motifin kenarından, modelimizin kenarından başlayarak yine diğer yönde yaptığımız gibi bu şekilde dikelim köşeye kadar. Buraya köşeyi de diktiğimizde ipimizi keselim ve ucumuzu kaybedelim. Burası ters yüzü zaten. Bu yüzünü de kaybedelim. Evet, diktikten sonra görüşelim. Evet, dikme işlemimiz bitti. Bu kenarını da diktik. Şimdi çantamızın ters yüzü diye düşündüğümüz yönünden dikmiştik. Çantamızın önünü çevirelim şimdi. Ya önü tersi diye bir şey yok. İki tarafı da önü olabilir de ben başlangıç bitiş yerini aynı yönde önünden bitirdiğim için orasını önü olarak düşündüm. Ama fark etmiyor. Siz istediğiniz yönünü kullanabilirsiniz. Şu bitiş yerimiz öne dek gelen sıraya dek geldi. Şurası da başlangıç yerimiz. Burası da öndü. Aynı yöne dek getirdim ki önü orası olsun diye. Yoksa çantanın önü ya da tersi diye bir yeri yok. Şimdi bu şekilde düzeltelim elimizle. Köşelerini iyice çıkaralım içinden. Evet, bu şekilde oldu. Diktikten birleştirdikten sonra. Şimdi burası bitiş yerimiz. Düzgün duruyor bu kenar. Çünkü zincirle başladığımız kenar değil. Bitiş yeri olduğu için düzgün. Ama
zincirle başladığımız yer biraz daha bol duruyor. Onun için ben bitirdikten sonra kenarına şimdi sık iğne gitmeyi düşünüyorum. Evet, bir örüp geleyim. Nasıl olacak? Bakalım. Evet, şuradan ortadan ipimizi ekleyelim. Şu şekilde sabitleyelim ipimizi. Yine 4 milim tığımız aynı tığ numarası. Şimdi buraya sabitledik ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yapalım. Şimdi burada rastgele batacağım düzgün gelen yerlere, ama bu şekilde hepsine batmıyorum. Bu boşluklarda da sadece tek şeye, sık iğneye, tek ilmeğe tutturacağım yine. Tam ortaya ekledikten sonra burada aradaki bu boşluğa batalım. Bir sık iğne oraya yapalım. Şimdi bunun belirli bir kuralı yok. Rastgele. Şimdi önümüzdeki zincir boşluğuna bu şekilde iki kanadından tutturalım. Bir sık iğne yapalım. Evet, yine burada önümüzdeki zincire bu şekilde batalım. Yine sık iğnemizi yapalım. Yine önümüzdeki zincire, hepsine bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım. Çantamızın ağzı toplansın diye. Burası zincir başladığımız yer, bol duruyor. Birleştirdikten sonra güzel görünmedi gözüme. Bu şekilde tek kanatlarından batırarak sık iğne yapalım. Evet, bu şekilde birer tane tek kanatlarından batarak bu köşeye kadar bir sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, ben sadece başladığım yere sık iğnemizi yaptım. Başladığım kenara tepeye kadar ördüm. Başka yerlerde şu anda ihtiyaç görmüyorum. Sadece bu kenar düzelsin diye. Zincir çok bol duruyordu. Bu kenara kadar sık iğnemizi ördüm. Şimdi burada askımızın nasıl ördüğümü size anlatayım. Şimdi burada zincir, bu dönüş yapmış olduğumuz zincir kaldı. Oraya kadar ördük. Burada döndüğümüz zincir var. İlk başta başlarken yaptığımız. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane burada dönmüş olduğumuz kenardaki zincir var. Şimdi bunun içine bir kaydırmamızı yapalım. Ve 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Her sıra başında olduğu gibi. Üstüne doluyoruz. Ve buradaki boşluğa, ilk başladığımız köşeye, tam köşeye denk gelen boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çekelim. Ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada birleştirmiş olduğumuz yere, bu önümüzdeki boşluğa, tepeye bir tane de ikili trabzan yapalım. 2 tane ikili trabzan yaptık yani burada. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Ve bu şekilde modelimizi çevirelim. Ve bu kenardaki trabzana değil, diğer bu baştaki trabzana bu şekilde önden takalım tığımızı. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı modeli uyguluyoruz, yani üstüne doluyoruz. Yine buradaki zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapalım. Aynı çantanın modeli. 1, 2, aynı boşluğa 3, bir zincir çekelim. Yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapalım. Ve burada dönüşte yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz, ilk başlarken yaptığımız 3 zincir vardı. Bunun en tepesine tutturalım. Bu şekilde ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3 zincirimizi çekelim ve çevirelim askımızı. Şimdi burada önümüzdeki bu trabzana yine bu şekilde önden batalım, arkadan öne doğru. Ve ikili trabzanımızı yapalım buraya. Ve buradaki bir tanelik zincir boşluğuna da 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2,
3. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz ve aynı boşluğa bir tane de ikili trabzan yapalım. Ve burada ilk başta çekmiş olduğumuz üçlü zincirin en üstündekine batarak bir tane ikili trabzanımızı yapalım buraya da. Aynı modelimiz biterken dönüşlerde yaptığımız gibi 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Bu şekilde yine modelimizi çevirelim. Buradaki trabzandan bu şekilde takalım. Aynı çantamızın modelini uygulayacağız. Askı boyunu ne kadar istiyorsak o uzunluğa ulaşana kadar döne döne öreceğiz askımızı. Evet, bu kenardaki zincirin yine en üstünden batarak bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz ve 3 zincirimizi çekip dönüyoruz. Evet, askımızın modelinin yapılışı da bu kadar. Aynı zaten çantamızın modeli gibi. Şimdi bu askı uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar örüp geleceğiz. Ben ördüğümde kaç santim ördüğümü yazacağım ama uzun bir askı düşünmüyorum. Sadece şöyle kısa bir askı düşünüyorum. Siz de nasıl isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi örelim askımızı ve nasıl birleştirdiğimi de anlatayım size. Evet, askımızı örüp geldim ben. Bu şekilde oldu askımız. Şu kadar çok uzun örmedim. Siz isterseniz uzatabilirsiniz. Daha da uzun bir askı yapabilirsiniz. Bu şekilde benim için yeterli, iyi boyutu. Siz istediğiniz boyda örebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde uzatabilirsiniz. İsterseniz daha kısa yapabilirsiniz ya da hazır askı kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde en son modelimize geldikten sonra bir tane zincirimizi çektim. Şimdi ipimizi dikecek kadar kesiyorum. Siz isterseniz tığla birleştirin. İlmeğimizi çıkaralım. İğnemize takıyoruz. Şimdi bu şekilde içinden dikeceğiz. Yine bu kenarı birleştirdiğimiz gibi aynı dikiş. Evet, buradaydı ipimiz. Ve bu köşedeki zincir boşluğundan, trabzan boşluğundan birleştireceğiz. Şu şekilde takalım. Yine burada tek tellerinden takalım. Bunun iki telinden de taksak olur. Karşısına denk geleni. İlk sık iğneden başlayalım. En son trabzan üstünden. Şimdi bir yanındakinden batalım. Yine tek telinden. Diğerinin ikisine bir takalım trabzanın. İç yüzündeyiz yine. Bu şekilde ikisini bir de takabilirsiniz. Yani nasıl daha rahat ediyorsanız öyle yapın. Evet, bu şekilde bitene kadar trabzanlarımız köşeye hepsini yedirelim bu köşenin içine. Bu tarafa doğru çok kaymasın. Evet, 1 2 3 tane boşluğumuz doldu. Bir tane de kenardan yapalım. Siz de inceleyin, nasıl daha düzgün görünecekse öyle yapın. Belirli bir kuralı yok dikişin. Şimdi bu en son battığımız yere bir tane daha battım ve kenarda yapmış olduğumuz zincire battım. Bu şekilde tekrar aynı yerden geçelim. Sağlam olsun kenar kısmı. Bu şekilde düğümleyebiliriz. İçinden geçirip de. Şimdi bir ucumuzu iyice düğümledikten sonra şuradan da düğümleyelim. Şimdi bu ipimizi burada içinden geçirerek ilmeklerimizin kaybedelim ucumuzu. Bu şekilde kaybediyoruz. Ve keseceğiz ipimizi burada. Ucumuzu iyice kaybedeceğiz. Evet, çantamızın örülüşü, askımızın da bu şekildeydi. Şimdi ben buraya bir tane çıt çıt dikeceğim. Evet, siz isterseniz kapak yapın, isterseniz çıt çıt dikin. O size kalmış. Bu şekilde çıt çıtımızı buraya dikeceğim. Hemen köşeye.
Ve çantanın bitmiş haliyle daha sonra görüşelim. İplerimizi falan temizleyelim. Çantanın ölçülerini vereceğim birazdan. Çantamız bitti arkadaşlar. Bu şekilde çıt çıtını da diktim. Siz isterseniz buraya kapak da dikebilirsiniz ya da düğme de dikebilirsiniz. Astarlayabilirsiniz. Ben astarlamadım. Şimdi çantamızın enini ölçelim. Çantamızın eni 25 santim. 25. Evet, çantamızın kenar uzunluğu da 25 santim. Çantamızın orta yeri biraz küçük oluyor. Mini bir çanta boyutu bu. 15 santim çantamızın bu derinliği. Burası 25 santim, burası 15 santim. Bu model böyle oluyor. Ortası kısa, kenarları uzun. Ama yine de kullanışlı. Bu şekilde oldu. Tersi, önü çantamızın. Evet, hep beraber ördük. İnşallah sevmişsinizdir modeli. Siz de örersiniz inşallah. Bu güzel çanta tariflerimin. Bu arada askının uzunluğu da 36 santim oldu. Onu da ölçelim şimdi. Evet, 36 santim askı uzunluğu. Onu vermeyi unutmuşum. Evet, bu güzel çanta tariflerinin devam etmesini istiyorsanız farklı değişik güzel kağıt ipten de her türlü ipten de çanta tariflerinin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta da takip etmek isterseniz, orada da beğeni, yorum yapmak isterseniz Funda'dan El İşleri, bütün kanallarımın isimleri, bana oralardan da ulaşabilirsiniz. Mesaj gönderip sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Evet, modelimizin anlatımı bu kadardı. Gayet güzel, kolay bir çanta tarifi oldu. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.